Merhaba cehennemin en karanlık köşelerinden gelen değerli izleyiciler. Hazbun Otel'in derinliklerinde karakterlerin sırlarını ortaya çıkaran bir teori videosuyla daha karşınızdayım. Bugün hayran topluluğunu ikiye bölen ancak kanıtları gittikçe güçlenen o meşhur teoriye dalıyoruz. Siyah gözler teorisi. Bir iblis gözlerinin kararması, ruhunun satıldığı ve bir başkasına ait olduğu anlamına mı geliyor? Angel Dust'ın neden tek gözü siyah? Alistair'ın gözleri neden sadece güç kullandığında kararıyor? Eğer bu teori doğruysa cehennemdeki ruh sahipleri kimler ve kurbanlarını nasıl işaretliyor? Ve en önemlisi Husk'ın gözleri siyahken neden altın sarısı? Hazırsanız bu karanlık teorinin kanıtlarını masaya yatıralım. Ancak videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve daha fazla video için de katıl üyesi olarak videolara erken erişimle bana destek olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Teorimizin en sağlam kanıtı Angel Dust. Biliyorsunuz Angel Dust Overlord Valentino ile bağlayıcı bir anlaşma altındaydı. Ve dikkat edin, Angel'ın bir gözü simsiyah, diğer gözü ise normaldir. Peki neden? Teoriye göre bu ruhun %50'sinin Valentino'ya ait olduğunu simgelemekte. Angel Val için bir video starı olarak çalışmakta. Ancak aynı zamanda kendi hayatını ve kararlarını da kısmen sürdürmekte. Yani bu tam bir sahiplik değildir ve bir nevi bağlayıcı bir iş sözleşmesidir. Sadece çalışma saatlerinde ruhunun o karanlık zincirlerine bağlıdır. Bu teoriyi destekleyen başka kimler var? Valentino'nun kameramanı, hatta Vox'un asistanıdır. Onlar da aynı şekilde tek siyah göze sahipler. Bu cehennemde bir Overlord için çalışan ve iş sözleşmesiyle bağlı olan herkesin o sözleşmenin ağırlığını gözlerinde taşıdığını göstermektedir. Tek gözden tam sahipliğe geçelim. Örnek olarak Mimzi'dir. Sevgili Mimzi'mizin gözleri tamamen ve geri dönülmez bir şekilde simsiyahtır. Kendisinin geçmişte sürekli içinden çıkamadığı işlere bulaştığını ve başını belaya soktuğunu biliyoruz. Teoriye göre Mimzi'nin her iki gözünün de siyah olması Angel'ın aksine ruhunu tamamen satmış olduğu anlamına gelmekte. O artık bir iş sözleşmesinden fazlasına bağlı, tam kontrol altında, tam sahiplik. Mimzi'nin durumu bu teorideki ikinci seviyeyi temsil ediyor. Kurtuluşu neredeyse imkansız olan mutlak sahiplik anlamına geliyor. Şimdi gelelim teorinin en kafa karıştırıcı karakterlerinden birine, Husk. Husk'ın da gözleri siyah. Yani ruhunun satıldığını zaten biliyoruz. Ama kimin elinde? Tabii ki de Alistair'ın. Bunu aslında birinci sezonda bizler öğrenmiştik. Ama Husk'ın bir farkı var. Altın gözlere sahiptir. Diğer siyah gözlü iblislerin irisleri kırmızıdır. Peki neden Husk'ın altın? Bu teoriye göre Husk cehenneme düşmeden önce ya da düştükten sonra eski bir hükümdardı ya da çok daha güçlü bir iblisti. Altın irisleri onun bu eski gücünün ya da belki de kendisini de zamanında başka ruhlara sahip olmasının bir kanıtı olabilir. Ancak Alistair'ın irisleri kırmızı olduğu için bu teoriyle tam da oturmamakta. Belki de bu noktada aslında tam olarak ruhu Alistair'a ait değildir. Aslında belirli noktalarda kendi gücünü aynı Alistair'ın gücünü kullanmaya çalıştığı gibi gözlerin değişmesi gibi kullanıyor olabilir. Çünkü Husk'ın ruhu Alistair'a aitse tam olarak gücünü kullanamaz. Bu noktada belirli şartlar altında bu anlaşmayı imzalamış olabilir. Ve şimdi ise teorinin zirvesine gelelim. Radyo iblisi Alistair. Herkes Alistair'ın ruhunun birine ait olduğunu öğrenmiştir. Ama normalde gözleri neden siyah değil? Bu teoriyi çürütüyor mu? Hayır arkadaşlar, tam tersi, aksine bu konunun daha da derinleşmesine neden oluyor. Çünkü neden? Alistair'ın gözleri ne zaman siyah ya da morarıyor? Sadece büyük güç kullandığında veya o ürkütücü Wendigo formuna geçtiğinde. Sezon finalindeki o efsanevi şarkıyı hatırlayalım. Alistair sözleşmeye bağlı olmasaydı Adem'e karşı elinden geleni yapabileceğini ima ediyor. Yani aslında onun güçlerini belirli noktada kısıtlıyor. İşte benim teorim. Alistair'ın sözleşmesi onun güçlerini bağlayan ve kısıtlayan bir yapıya sahip. Güçlerini serbest bırakmaya çalıştığı her an ruhunun sahibi tarafından korulan o kısıtlama mekanizması devreye giriyor. Siyah gözler Alistair'a sen benimsin ve gücün bana ait mesajını ileten bir tür uyarı ışığı gibi.
Bu tam bir sahiplikten ziyade yüksek seviyede bir gücün kontrol altında tutulması için yapılmış özel ve bağlayıcı bir anlaşma. Bu anlaşmanın sahibi kimde olduğunu zaten biliyorsunuz. Rose'un kendisinde. Ama aslında Rose benim kanaatimce sadece bir aracı güç, yani asıl ruhunun sahibinin kaynağı Lilith'in ta kendisi. Rose ne kadar güçlü olursa olsun bence bu denli büyük bir güce sahip değildir. Yani Alistair'a bu gücü verebilmesi için çok daha büyük bir güce sahip olması lazım. Bu noktada yine benim Lilith teorim devreye girmekte. Ve gelelim benim en çok sevdiğim kısma. Nifty. Şimdi Nifty tam bir Joker kıvamında. Çünkü o da Alistair'ın çağrısına gelmekte ama gözleri siyah değil. Neden? Husk Alistair tarafından zorla tutulduğunu açıkça belirtmekte. Ama Nifty o zorlanmaktan hoşlanıyorum diyor. Nifty'nin yüzünde sürekli bir gülümseme var ve Alistair'a karşı büyük bir sadakat gösteriyor. Bu durum Nifty'nin anlaşmasının ruh satışı temelli olmayacağını düşündürmekte. Belki de Nifty'nin anlaşması bir tür sadakat yemini ya da süresiz hizmet gibi olabilir. Ruhunu tamamen bağlayan bir sözleşme türü de olabilir. Bu siyah gözler teorisini çürütmek yerine cehennemdeki sözleşmelerin ne kadar çeşitli ve karmaşık olabileceğini gösteren harika bir örnektir. Peki toparlarsak siyah gözler teorisi ne diyor? Tek siyah göz, yani Angel'ın gözleri gibi ruhu yarıya sahip bağlayıcı bir iş veya hizmet sözleşmesi altındadır. Çift siyah göz ise mimzi, yani ruh tamamen satılmış mutlak sahiplik altında. Sadece güç kullanımında siyaha dönen gözler, yani Alistair'a baktığımızda ise ruhu satılık ama siyah gözler gücünü kısıtlayan veya kontrol eden bir mekanizma olarak devreye giriyor. Bu teori Hasbunotel'in dünyasına dair inanılmaz derecede karanlık ve iblislerin ruhlarını gözlerinde taşıdığını ve o karanlık lekenin asla silinmediğini göstermekte. Peki sizin bu konudaki favori teoriniz ne? Özellikle Husk'ın altın irisleri hakkındaki bir fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Valentino'nun müşterileri de ona ait mi? Yorumlarda bana bildirin. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı ve bu gibi derin teori analizleri için abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten başka bir cehennem teorisinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.